1915 yazı. Polonya topraklarındaki bataklıklar arasında, Bobr Nehri kıyısında küçük ama inatçı bir kale duruyor, Osojek. Bu kale, Rus İmparatorluğu'nun batı sınırını koruyan son kalkanlardan biriydi. Almanlar aylardır bu kaleyi düşürmeye çalışıyordu. Devasa Skoda obüsleri, günlerce süren bombardımanlar. Ama Osojek her seferinde ayakta kaldı ve düşmeyen kale unvanını kazandı. 6 Ağustos 1915 sabahı, Alman komutanlık farklı bir silaha başvurdu. Topçu değil, kimya. Rüzgar doğru yöne estiğinde, ölümcül bir bulut serbest bırakılacaktı. 30 gaz bataryasından salınan klorobom karışımı, 3 kilometrelik bir cepheden yükseldi. Yeşilimsi sarı bulut, 8 kilometre genişliğinde bir ölüm duvarına dönüşerek Rus siperlerine doğru ilerledi. Gaz siperlere ulaştığında hiçbir şey aynı kalmadı. Bitkiler karardı, kuşlar gökten düştü. Rus askerlerinin çoğunun elinde yeterli maske bile yoktu. 226. Zemyansk alayının 13. bölüğü, gazın tam ortasındaydı. Yaklaşık 900 kişilik garnizonun büyük bölümü birkaç dakika içinde ya can verdi ya da ağır şekilde zehirlendi. Alman komutanlar, garnizonun tamamen yok olduğuna emindi. Bu güvenli 11. Landwehr tümeninden yaklaşık 7000 piyade, süngülerini takıp kaleye doğru ilerlemeye başladı. Ama kalede hala nefes alanlar vardı. Yüzleri kanlı bezlerle sarılı, ciğerleri yanmış, her öksürükte kan tükürüyorlardı. Yine de tüfeklerini bırakmadılar. Genç subay Vladimir Kotlinski, kalan birkaç düzine askeri topladı. Geri çekilmek yerine, tam tersini yapmaya karar verdiler, ileri, düşmana doğru. Süngüler takıldı. Kanlı bezlere sarılı, öksürerek ilerleyen bu avuç dolusu asker, siperlerden fırlayıp ilerleyen Alman hattına doğru koşmaya başladı. Almanların gördüğü manzara tarif edilemezdi. Yüzleri kan içinde, üniformaları parça parça, hırıltıyla nefes alan bu adamlar sanki mezarlarından kalkmış gibiydi. 7000 kişilik disiplinli Alman kuvveti, dehşete kapılıp dağıldı. Bazı askerler kendi dikenli tellerine dolanarak paniğe kapıldı, bazıları silahlarını bile bırakıp kaçtı. Rus topçusu bu kargaşadan yararlanarak geri çekilen Alman hatlarına ateş açtı. Kalenin savunması, birkaç dakika önce ölüme terk edilmiş sanılan askerler sayesinde yeniden kurulmuştu. Ancak zafer bedelsiz değildi. Genç Kotlinski, saldırı sırasında ağır yaralandı ve kısa süre sonra hayatını kaybetti. Komutayı Vladislav Strechminski devraldı ve direnişi tamamladı. O gün kale düşmedi. Binlerce kişilik bir orduyu, gazdan yarı ölü kalmış birkaç düzine asker geri püskürtmüştü. Bu olay kısa sürede ölü adamların saldırısı olarak anılmaya başlandı. Osojek, birkaç hafta sonra savaşta değil, genel bir geri çekilme emriyle boşaltıldı. Ruslar kaleyi düşmana bırakmadan önce kendi elleriyle yıktılar. Bugün Osojek'in duvarları hala ayakta, sessiz ve unutulmuş. Ama o Ağustos sabahı orada yaşananlar, insan direncinin sınırlarını sorgulatan bir hikaye olarak tarihe kazındı. Kimyasal savaşın ilk yıllarında yaşanan bu olay bize şunu hatırlatıyor, bazen en büyük direniş, ölümün eşiğinden geri dönen az sayıda insanın kararlılığında saklıdır.